Kahire Üniversitesi'nin kampüsünde çekim yapmadan kısa bir tur attıktan sonra Giza Nekropolisi'nin yolunu tuttum. Piramitleri bir kez daha görmenin heyecanıyla doluyum. Yol ilerleyip piramitlere yaklaştıkça şehrin görünümü daha perişan bir hal alıyor. Yol kenarında yine çöpler yakılıyor, içerilere doğru baktıkça zaruret içindeki mahallelerin iç acıtıcı halleri kadrajıma yansıyor. Kahire'nin görkemli tarihine doğru ilerlerken bugünün yorgun ve ihmal edilmiş yüzü de bütün açıklığıyla karşımıza çıkıyor. Bir taraftan da yol boyunca sağ tarafta kalan binaların dış cephelerine asılmış firavun tasvirleri ve antik Mısır tipleri dikkatimi çekiyor. Sanki piramitlere varmadan önce eski Mısır'ın tanrıları, kralları ve kraliçeleri bizi bir geçit töreniyle karşılıyor. Önce güneş tanrısı Ra ile Horus'un birleşmiş formu olan Ra-Horakti beliriyor. Ufukların Horus'u, güneşin doğuşunu ve ilahi kudreti hatırlatıyor. Ardından yeni krallık döneminin güçlü firavunlarından Seti I, Mısır'ın askeri ve mimari ihtişamını temsil edercesine karşımıza çıkıyor. Onu çocuk yaşta tahta çıkan ve mezarının keşfiyle modern dünyanın en meşhur firavunlarından biri haline gelen King Tut yani Tutankamun takip ediyor. Sonra daha az bilinen ama antik Mısır tarihinin karmaşık dönemlerinden birine ait olan Sobek-Hotep 7 selamlıyor bizi. Onun ardından güzelliği ve Amarna dönemiyle hafızalara kazanan Nefertiti geliyor. Biraz ileride Mısır'ın en büyük hükümdarlarından biri sayılan, tapınakları, heykelleri ve uzun saltanatıyla adını tarihe kazıyan 2. Ramses görünüyor. Sonra erkek firavunlara özgü sembollerle tasvir edilen ve Mısır'ın en dikkat çekici kadın hükümdarlarından biri olan Hatshepsut beliriyor. Ve nihayet Tutankamun bir kez daha karşımıza çıkarak bu tarihi geçidi tamamlıyor. Bütün bu isimler Giza'ya yaklaşırken yolu yalnızca sıradan bir şehir yolculuğu olmaktan çıkarıyor, adeta bugünün Kahire'sinden binlerce yıl öncesinin Mısır'ına doğru ağır ağır ilerliyoruz. Ardından piramitler yine haşmetle ufukta beliriyor. Şehrin karmaşası, yoksulluğu, tozu ve gürültüsü arasında birdenbire insanlık tarihinin en büyük anıtlarından biri karşımıza çıkıyor. Bugün piramitlerin etrafında tam bir devir yapmaya çalışacağım. Bakalım ne kadar başarılı olacağım. Arkadaşlar geliyor yanınıza, tabii rehberlik etmek üzere. Herkes para kazanmaya çalışıyor. Ama nazik bir şekilde geri çevirdiğin zaman da gidiyor insanlar. Yani şimdi söylemeyeyim, yeri gelirse söyleriz de bazı memleketlerde o insanlar hiç gitmez peşinizden. Sizinle beraber kalırlar yani. Çok gayret sarf edersiniz göndermek için. Mısır'da öyle değil. Onun için abartılara kulak asmayın yani. Selamünaleyküm. Allah Allah. Muhteşem ya. Bu muhteşem piramitlerin dibindeyiz. Selamünaleyküm. Çok güzel.
Şu at pislikleri içinden gidelim. Bakalım buradan nasıl görünüyor. Arkadan. Burada da epey binalar varmış, yıkılmış. Piramitlerin hemen arkasındaki mahalle. Şuraya bak, resmen karşımdalar. Piramitlerin karşısında böyle bir mahalle var. Yakın zamanda yıkılmışa benziyor. Allah Allah, muazzam ya. Muazzam. Büyük mutluluk. Şöyle piramitleri yanımıza alıp ilerleyelim. Firavun'un atı gölgeleniyor. Biraz güneşe katlanayım. Buralarda tabii kimsecikler yok. Piramitlerin hemen arkasındaki mahalleler. Burayı ne zaman yıktılar bilmiyorum ama üzerinden çok geçmiş olmamalı. Ama molozlar hala duruyor. Burası epey bir ihya çalışmasına girecek. Anladığım kadarıyla. Yani çok kıymetli bir yer burada. Bu şekilde devam edemez diye düşünüyorum. Ama neyi bekliyorlar, ne yapıyorlar onu bilemiyorum. Piramitlerin hemen dibinde bu odalar var. Gezilebiliyor mu hiç emin değilim. Çünkü evet, Antik Mısır döneminden kalma yapılar. Allah Allah, çok ilginç. Ama muhtemelen kapalı bir bölüm. Etrafta hiç kimsecik yok. Ne bir güvenlik var ne de bir ziyaretçi var. Demek ki orası kapalı. Şöyle bir yer. Şu evlerin çatısı olduğu gibi piramitlere bakıyor. Ya, muazzam bir his ya. Vallahi tarifi yok. Tarifi yok yani. Piramitlerin dibindeyim. Onları görerek ilerliyorum. Buradan bir su geliyor. Nedir buralar ya? Ne kadar görünüyor bilmiyorum da böyle bir takım mağara gibi yerler var bu piramidin alt tarafı. Güneş de terste, maalesef çok iyi görünmüyor. İlk defa gittiğim tarihsel önemi yüksek yerlerin, her nedense bende bu bir alışkanlık oldu. Etrafında tam bir tur atıyorum. Tam bir dönüyorum.
Yani bunu da dönebilecek miyim bilmiyorum ama yani nasıl bir konumda olduğunu görüyorum. Etrafında neler olduğunu görüyorum. Ne bileyim, mesela Nepal'deki, Katmandu'daki en önemli tapınaklardan, o ölülerin de yakıldığı, nitekim yakında oradan çarpıcı kayıtlar paylaşacağım, videolar koyacağım. Oradaki çekimleri göreceksiniz. Mesela onun da etrafını tamamen dolaşmıştım. Muazzam şeyler gördüm yani. O nehrin çok güzel kısımları, işte halkın pek gitmediği bir takım yerler ya da sadece Hinduların girdiği, başkalarının kabul edilmediği, özel ayinlerin yapıldığı tapınaklar. Oralarda tabii fazla çekim yapamadım. Ondan sonra Tac Mahal'i de böyle yaptım. Yani çok şey öğretiyor sana. O tarihi eserin nasıl bir konumda olduğu. Ondan sonra yine Vatikan'ı böyle yaptım. Mesela Vatikan'a, Roma'ya ilk gittiğimde Vatikan yakınlarında kaldım. Ve orada bütün bir tur yaptım. Hem de gece. Çok öğretici oldu yani. Buna sabrı olanlara tavsiye ederim. Sabrı ve vakti olanlar bunu yaparsa çok şeyler öğrenirler. Tabii ki turistik sahneler göremeyeceksiniz hep. Ama size başka şeyler öğretecek. Bak, piramitlerin arkasındaki mahalle. Burası da biraz kötü kokuyor, biraz pis. Hayvan pisliği yani daha çok. Piramitlerin dibinde yaşamak. Arada bir şu duvar var. Nasıl bir his bilmek mümkün değil. Ama buralar da yıkılıyor. Bunlar direnen son yapılar anladığım kadarıyla. Neredesin Keops? Bakın. Bakın buradaki mahalle. Ve burası. Yani piramitlerin içini gösteren herhalde binlerce içerik bulabilirsiniz. Ya ben bunu size içerik olsun diye tabii çekiyorum. İşin bir tarafı bu. Ama bunun dışında az önce söylediğim gibi işte bunu çok seviyorum. Zaten ben sevdiğim şeyleri yapıyorum. Sadece elime bir kamera aldım yani. Eskiden telefonla çektiğim sahneleri şimdi elimde bir aksiyon kamerası tutarak yapıyorum. Çok daha verimli sonuç elde ediyorum. Bu vesileyle de sizlerle paylaşmış oluyorum. Selamun Aleyküm. Bana yolu gösteriyor. Sağ olsun. Çünkü burada artık yani insan filan bitti tamamen. Arabayla mı geldin diyor. Ama yok. Taksi. عايز تاكسي؟ Hı hı. Piramitlerin etrafı böyle şeylerle dolu. Yani böyle küçük mağaralar gibi. Ya bunları hiç ne bir belgeselde gördük, ne bir vlogger'ın çekiminde gördük. İnsanlar paket program gibi gelip çekip gidiyorlar. Yine bu yakın mahalleleri de çeken oldu ama şimdi etrafında tam bir devir. Bakalım mümkün mü? Kufu? Kuf.
Huf diyorlar. ثلاث كفو. أهرامات هنا Hı hı. ثلاث أهرامات خوفو Hı hı. وخفرع ومنقرع Ankara. Hı hı. Arif. وأبو الهول. Şu Ahmet şu aşağıdan gidelim dedi ama burası daha iyi. Yani tam bir devir yapıyoruz ya. Etrafını görelim. Devrine kadar tamamlayacağız bilmiyorum ama yine bir yarım devir oldu. Hadi şimal cenup. شمال. Şimal ha. Burası kuzey tarafıymış. Oradan artık yol bitti. Buralarda komple yıkılmış. Kullum ma'dum vallahi. Kullum ma'dum. Her yer yıkılmış. Şöyle çevireyim. Şunu da çıkarayım. Şimdi şöyle ilerleyelim. Ön tarafta gösterilecek bir şey yok. Ama arkada var. Ama ayakkabılarım bu halden hiç memnun olmadı. Hah. Yok. Ahmet beni çok güzel bahçeye getirdi. Buradan böyle piramit. Vahit. Şurayı bir göstereyim de. Burada böyle yeşillik bir alan var. Bakın piramit burada. Burası da yeşillik alan. تاخد تاكسي مش صح؟ ها. مش حاجة بيصور بس. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. جيبوا يا Bir resmi görevli bizi durdurmaya çalıştı. Ama biz oradan uzaklaşıyoruz. Muhtemelen para isteyecek, bir şey isteyecek. Niye çekiyorsun diyecek, bilmem ne. Onun için ona şey yapamayız. Hemen piramitlerin arkasındaki cami.
Abdülgalip Abdülgalip. Piramitlerin etrafındaki tam tur hayalimiz burada kesildi. Çünkü burada diğer uçtaki girişi var ve burada kesiliyor piramit seyri. Ahmet ne yaptı? Etti. Ya şuraya bakar mısın ya? Şu minarenin arkasında piramit var ya. Buradan az görünüyor ama. Ahmet harika bir çocuk. Yani harikalığı şu. Parayı koparmadan gitmiyor. 40 cüneyni verdim. 40 Mısır parası verdim. 40 lira. Ama tabii o şey yapmadı. Zaten 30 lira falan da 35 lira falan yapıyor. Yüzde ısrar etti. Çok ısrar etti. Bir camiye girdim çıktım. Orayı çektim filan. Derken dedim bak 80 veriyorum şey yap. Neyse tamam dedi. 80'i verdim. Yine 100'ü istiyor. Bu sefer aldım elindeki parayı da. Ha tamam dedi gidiyorum dedi. Ondan sonra 80'i verdim gitti sağ olsun. Helali hoş olsun. Çocuk beni buralara kadar getirdi nerelerden geçirip. Ha istemediğim halde rehberlik etti ama olsun. İnsanlar hayatta kalmaya çalışıyor ya. Ne olacak? Ama piramitlerin bu köşesi çok daha güzelmiş. Burası otel mi acaba? Allah Allah. Buraya ne oteller ne şeyler yaparlar diye tahmin ediyorum yani. Yani Beyt Hufu. Burada bir direnç olmalı ki halkta yani bu kadar gecikmişler diye tahmin ediyorum. Mülkiyet problemleri mi var? Bilemiyorum. Bakın şuraya. Zaten arkamdaki binanın adı Beyt Hufu. Direkt bu piramite bakıyor. Bunlar artık piramitlerin içinde gibi. Yani diğer bütün taraflar yıkılmış. Bunlar görece daha düzgün binalar. Şu filan. Burada duruyor. Devir imkanını bu bina kesti. Burada kafe var mıdır acaba ya? Biraz oturup dinlensem. Kahve molası veriyorum. Kahve molası verdiğim yere bak. Şımarıklığım bu kadarı değil mi? Ya bu keşif olayını çok seviyorum. Keşif olayını çok seviyorum. Çünkü size kimse buradan bahsetmez. Yani ne bu otelden bahseden bir yer gördüm, bir video gördüm. Ne de bu arkadaki yerlerden. Hep bir turistlerin tabiri caizse, lütfen tabirimi mazur görün, öpüldüğü yerler var. Oraları gösteriyor. Ve işte şey yapıyorlar. Yani tavsiye eden de oraları ediyor. Efendime söyleyeyim. Şey yapan da. Ha tabi oranın bir farkı da şu. Üçünü birden görüyor. Ve Sphinx'i de görüyor ön taraf. Burası sadece Kufu piramidinin arka tarafını görüyor. Ama burası sükunetin ve heybetin tam kalbi.
Eğer şuradan devam edebilseydim devri tamamlardım ama hele bu sıcakta imkansız olacak gibi, bir başka zamana bırakıyorum. Burada defteri kapatıyorum. Orada keçi besleyen bir aile var. Piramitlere bakan bir bacada yetişen çocuk. Evet, artık gitme zamanı. Her güzel şey bitiyor. Bitici. Aşağıdan bir daha görelim. Her açıdan başka güzel. Oturduğum yer şu sokakta, şu arkadaki sokakta. İşte böyle devam ediyor. Noktanın arkasına doğru. Selamünaleyküm. Devir devam ediyor. Burada ağaçlar örtüyor. Ağaçların arkası yine piramitlerin olduğu taraf. Bu mahalle o ilk gördüğümüze göre daha düzgün bir mahalle. Biraz çöpler var. At da tozuttu. Yo, hello. This one, hello. Ha, bu benim ilk gün geldiğim yol. Ana girişin oraya gidiyor. Şimdi tam etrafın nasıl olduğunu öğrenmiş olduk. Buradan at arabasıyla gidenlere Allah kolaylık versin. İşte bak. Bu tarafa gelmeyeceksiniz. Çünkü bu tarafa geldiğin zaman, şimdi şu yolu göstereceğim. Oradan seni tur yapacağız diye alıyorlar. Ve ondan sonra buradan faytonlarla piramitlerin ve sfenkslerin tam göründüğü ön tarafa götürüyorlar. Fotoğraf için birkaç kat çıkarıyorlar. Sonra diyorlar tur bitti. Sonra seni geri bile getirmiyorlar. Ben şanslıydım tabii. Sevecen bir arkadaşa denk geldim. O beni geri getirdi. Yani bilerek dolandırıldım. Bakalım bu mekanizma nasıl işliyor diye. Akşam üzeri gelmiştim. Zaten pek vakit de yoktu. Bir 750 lira kadar vermiş oldum. Ama tabii çok daha fazlasını istiyorlar. Bir kere verdiğiniz zaman da geçmiş olsun. Onun için bunu yapmanıza gerek yok. Piramitlerin hemen hemen her yerine, bu yol hariç, ki bu yol zaten tamamen arkası,
zaten arabayla, Uber'le gidebiliyorsunuz. Ana girişin oraya zaten gidebiliyorsunuz. 2 tane giriş var gördüğüm kadarıyla. Dediğim gibi. Oralardan biletinizi alıp resmi bir şekilde içeriye girebilirsiniz. Başka bir yolu yok. Hele akşam geleyim şöyle bir fantezi kurayım, öyle bir şey yok. Ancak özel davete falan denk gelmeniz lazım. Onun dışında öyle bir şey yok. Şimdi buraya araba girişi de kapalı olduğu için bakın burası tamamen kapatılmış. Hele de anlaşmalı bir taksi olursa o da sizi buraya getirir. Avantasını alır. Ve buradan sizi atlara emanet eder. Buradan da dolandırılmış olarak ayrılırsınız. Buna hiç gerek yok. Şimdi biz piramitlerin bir girişi, alt taraftaki girişi, yani 3 piramidin de göründüğü, efendim büyük Sphinx'in olduğu taraftan girdik. Şimdi büyük girişe doğru ilerliyoruz. Buradan da son bir defa daha göreceğiz. Ben şimdi içeriye girmeyi tercih etmedim. Yani çok aşırı sıcak. Ve aleykümselam. Yani tam yoğunlaşmak mümkün değil. Vaktim ne yazık ki bu sefer müsaade etmiyor. Bir dahaki sefer tabii daha detaylı bir şekilde inşallah gezeriz. Ama bilmelisiniz ki Antik Mısır medeniyetinin tabii ki en önemli merkezlerinden birisi burası. Ama mutlaka görülmesi gereken yerlerden başlıcası Luxor. Luxor da buraya epey uzak, yani o epey güneyde, Mısır'ın güney tarafında. Ve daha da güneyde Ebu Simbel Tapınağı var. Yani orası da insanlığın en yüce anıtlarından biri. Onlar için mahsus program yapmak lazım. Yani bir 2 hafta falan ayırmak lazım. Yoksa buraları tam manasıyla gezmek mümkün değil. Biraz tozlu tabii, benim bir toz alerjim olduğu için biraz zorlayıcı olabiliyor. Yani şimdi şurada asıl devir kesilecek, çünkü burası artık o nekropol alanının olduğu yer ve yanı da hemen müze. Biraz ilerisi, yani hemen yanı değil ama şu an görmüyoruz. Daha ileride şu yolu devam ettiğimiz zaman da yeni yapılan Büyük Mısır Müzesi. Onun için tam bir devir yapmak bundan dolayı imkansız oluyor. Ama hemen yaklaşık 270 derecelik bir açıyla etrafını dolaşmış olduk. Sizler de bu vesileyle neresine gidilir, neresine gidilmez, neresinden dönülür filan bunları görmüş oldunuz. Ben şimdi bu girişi de çekeceğim. Bir de bu açıdan göreceğim piramitleri. Bu açıdan görmüştüm daha önce ama size de bir göstereyim. Bu devrin de bu kısmı tamamlanmış olsun. Ondan sonra havalimanına doğru, önce otele sonra havalimanına yolculuğuma başlayayım. Yusuf, selamun aleyküm. Kefal brother. Good. Where you go? Walking around all of area. All of area. Walking, huh? Walking. You want to catch and no. No Yusuf. أحب يوسف. Thank you. eyvallah. Give me Selamun any aleyküm. something you took for me. Uh-huh. Give like a goma. Give me any something for me. İnşallah brother. Next time. Yusuf. Okay. Yusuf eyvallah. Bye Selam. bye. Ma'asselame can. Çok güzel çocuk ya. Yusuf buradaki
Selamünaleyküm. Buradaki çarşının dişlilerinden Yusuf. Ama tatlı çocuk işte. Beni görünce hemen koştu. O sırada da kapatmıştım. Aha. İşte. Piramit. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. أنا إخواتي Hufu. İşte bu az önce arkasında çay içtiğim piramit. Orada girişi görünüyor mu? Evet, işte biraz. Bu Kefren yanındaki en meşhur piramit çünkü o üstündeki o tabakayı tam sökememişler. يكشف على الكمبيوتر ولما بتلاحظ حاجه بتكتب. Eskiden piramitler böyle daha beyaz parlak bir renkteymiş. Gitgide tabi. Söküle söküle işte ev yapımında kullanıla böyle kabuğu kalmış. Ama Kefren piramidinde şöyle yaklaşayım. Müsaadenizle. Bu doku hala kalmış bir parça. Bize piramitlerin eskiden neye benzediğine dair bir fikir veriyor. Hemen burada Marriott Otel var. Piramidin girişinin hemen karşısında. Yani kalınabilecek en ayrıcalıklı yer buradaki Marriott Otel. Burada böyle bir görüntüsü var. Burası ana giriş. Bir de o aşağıdaki giriş var yani. 2 giriş var. Burada insanlar duruyor işte. Akşam vakti gelen olursa şey yapabilir miyiz? Normal görevlinin dışında bir de şey var. Bir de gelenlerden bir şey devşirebilir miyiz diye duran arkadaşlar var. Ama zaten bundan sonra bitiyor. Yani Marriott'un nasıl bir konumda olduğunu da burada görebilirsiniz. Oradaki en güzel konum ona ait. Tabii o Sphinx'in de büyük Sphinx'in göründüğü taraftan böyle Marriott gibi bir otel yok. Daha böyle misafirhane gibi yerler var. Selamünaleyküm. Acaba şuradan bir açı daha çıkar mı diye bakıyorum da. Selamünaleyküm. Hufu. Hufu piramidi. Ne kadar büyük değil mi? Bak o kadar dolandık. Hala bir kanadındayız. Burası da Kefren piramidi. Mykerinos bu açıda yok. Evet. Şimdi artık geri dönebiliriz. Ama çok emniyetli, sükunetli bir yer. Yani öyle gözünüzü korkutmalarına müsaade etmeyin yani. Çok teşekkürler.